Merhaba, Hıvak Bile'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Termofan Genel Müdürü Emre Kandemir. Emre Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler iyisiniz. Sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle teşekkür ederiz. Yoğun bir programınız var bu programda. Bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Gerek çok güzel bir çalışma. Yani öncelikle böyle bir şey kazandırdığınız için bizim sektöre gerçekten ben müteşekkirim açıkçası. Sağ olun. Emre Bey, siz uzun yıllardır sektörde hem profesyonel hem de Termofan'ın genel müdürü olarak, şirket yöneticisi olarak görev yaptınız ama sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Kaç yılında nerede doğdunuz? 86 yılında İstanbul'da doğdum. İstinye Devlet Hastanesi'nde doğdum. Açıkçası Kurtuluş'ta büyüdüm. Güzel bir çocukluk geçirdim. 10 yaşına kadar Kurtuluş'ta oturduk. Sonra buralar çok kalabalık geldi artık bizimkilere ve işte Avcılar'a taşındık önce. Oradan şimdi bizimkiler Büyükçekmece'de oturuyorlar. Dolayısıyla böyle gittikçe İstanbul'un batısına kayan bir hayatımız oldu bizim. 3 erkek kardeşiz. Ben ortancayım. 3 erkek kardeşin içerisinde hem böyle hani yerin koyduğun yerde duran böyle hani uslu işte oturaklı çocuk olan bendim. Bir de benim işte doğuştan bir göz kusurum vardı. Ondan dolayı böyle kavanoz, o zaman zaten çok camları inceltme şeyi de yoktu. Dolayısıyla kavanoz gözlük çocuk o bendim işte. Derslerine çalışan, çok haylazlık yapmayan, işte sokaktan problem getirmeyen ama sokakta da oynayan bir çocuktum. Yani dolayısıyla öyle mutlu bir çocuktum açıkçası. Yani öyle hani yüzü gülen, problemi olmayan, huysuz bir çocuk değildim. Dolayısıyla hani öyle bir güzel bir çocukluğum oldu. 3 erkek kardeş Kurtuluş'ta başlayan, daha sonra devam eden bir hayat var ama 3 erkek kardeş de üçünüz de sektördesiniz aslında. Evet, doğru. Farklı farklı firmalarda görevler yapıyorsunuz, hala devam ediyorsunuz. Sektöre girişiniz nasıl oldu? Ya sektöre girişimiz şöyle oldu. Yani sektöre ilk ben girdim. Hatta bu şu anda bulunduğumuz yere de çok yakın bir yerde başladı benim bu sektördeki hayatım. Sistemeyer'de başladıktan sonra belli bir zaman sonra ben Termofan'ı kurduktan sonra abimin başka bir firmada bir görevi vardı. Onunla işte izolasyon tarafında acaba bir şeyler yapabilir miyiz diye onu kendi yanıma bir şekilde onu kafasına girerek kandırdım ve çektim. Sonra Uğur o ara yetişiyordu, üniversitedeydi. Baktık bir şeyler yapıyoruz, hani üçüncü bir güce de ihtiyacımız var. Uğur'u da öyle yanımıza aldık. Öyle bir şeyimiz oldu. Şu anda evet firmalarımız ayrı ama gönüllerimiz bir açıkçası. Beraber. Çünkü ayrı kollarda da çalışıyoruz. Evet aynı sektördeyiz ama farklı işler yapıyoruz aslında. Ben makine, cihaz tarafındayım. Abim izolasyon tarafında. Önde gelen firmalardan biri kendi sektöründe. Kardeşim şu anda vana ve tesisat malzemeleri satıyor. Dolayısıyla hani öyle bir 3 ayrı kolda ilerleyen bir şeyimiz var, yaşantımız var. Sektöre girmeden önce Marmara Üniversitesi evet, makine mühendisliği. Marmara Makine değil aslında. Ben kimyadan giriş yaptım. Kimya mühendisiyim aslında ben. Kimya mühendisliği 1. senenin sonunda baktım ki hani bu kimya değil de bunu başka bir şey ekleyerek bunu yola alsak çok daha doğru olur. Öyle ben makineden yan dal, makine mühendisliğine yan dal yaptım. İkisini aynı anda bitirdim. Dolayısıyla hem kimya mühendisliği diplomam var hem yan daldan sertifikam var. Ama kimyayı hiç devam ettirmedim. Şu anda hani periyodik cetveli bile sorsan mümkün değil, çıkaramam. Hiç ilgilenmedim çünkü. Mühendisliğe sizi yönlendiren birisi var mıydı veya çocukluktan merakınız var mıydı? Valla o da çok garip bir hikaye. Ben hiç mühendis de olmak istemedim. Benim en kötü der ki iyi bir öğrenciydim ben lise hayatımda, ortaokulda, ilkokulda hep yani böyle iyi derecelerle bitirdim. Ama ben hep tıp okumak istedim. Biyolojim çok iyiydi, kimyam iyiydi, fiziğim de iyiydi ama diğerleri kadar iyi değildi. Ama işte bizim ÖSS hani bizim kendi eğitim sistemimizdeki hatalar sebebiyle sınava çok çalışmama rağmen olmadı. Yani yapamadım. Tekrar girmek de, mezuna kalmak da istemedim. Dolayısıyla ne tutuyorsa açıkçası biraz da tesadüfen olan bir şey. Dolayısıyla bir üstte Yıldız Teknik bir başka bir şey vardı. Altta başka bir şey vardı. Kimyanın tutması, işte oradan benim makineyi okumam, bu tamamen aslında bir yandan tesadüf haline gelmiş oluyor. Öyle olduğu için de şu anda bu noktaya geldi konu. Üniversite nasıl bir öğrenciydiniz? Üniversite hayatı nasıl geçti? Yani üniversite hayatı şimdi çok dolu geçti benim üniversite hayatım. Bir kere benim ailem o zaman Büyükçekmece'de oturuyordu. Göztepe'ye gidip gelmek her gün. Büyükçekmece'den yani bayağı sabır sebat istiyor. Metrobüs yok o zaman. Evet, metrobüs yok o zaman. Tabii. Metrobüs benim zamanımda yapılmaya başlanmıştı ve ben o metrobüsün yapılması hadisesini tamamen kendim yaşadım. Yani böyle zamanı geliyordu 5 aktarma, 6 aktarma eve gittiğim zamanları ben çok bilirim. 3 saat süren o yollar, şeyler. Ama buna rağmen ben çok sebat sahibi bir adamımdır. Yani hani böyle isyan etmedim hiçbir zaman, ya bu niye böyle, ben bu okulu bırakacağım bilmem ne. Yok, öyle bir şeyim olmadı ki kimya ile beraber makineyi de okuyordum. Herkes 7 ders alırdı, ben 10 ders almaya çalışırdım. Hani araya sıkıştırmaya çalışırdım ki son sene biraz dersler hafifleyince bir de açık öğretimden işletme okumaya başladım. Yani şunu da bir arada
da bir anda bitireyim. Biraz böyle acelecilik de var herhalde, tezcanlılık var. Hepsini aynı anda çözmeye çalıştık. Ama o yol hikayeleri bende çoktur. Yani ben bir ara İETT müdürü kadar böyle hatları bilen bu nereye gider, şu ne zaman gelir, bu buradan kaçta çıkar. Onların hepsine hakimdim. Bu aylık abonmanlar sınırsız denirdi ama o sınırsız değil. O 300'e kadar basıyor normalde. Yani İETT'dekilerde de hata değil tabii ki. Çünkü 300 tane ayda kim basar baktığında, ama benim 25'inde falan biterdi. Çünkü hani oradan oraya aktarmalar, oradan oraya şeylerle. Ve ben bütün üniversitenin derslerini ne sınıfta ne de evde çalıştım. Ben yolda çalıştım. Benim çok hikayelerim vardır. Yolda ders çalışırken yani yanımdakine kitabı tutturduğum, hani ya bunu ezberlemiş miyim, olmuş mu bir baksana dediğim çok olmuştur. Yani hani öyle bir öğrenciydim. Ama bu arada sosyal de bir öğrenciydim. Hani eğlenceye, şeye de zaman ayıran bir öğrenciydim. Dolayısıyla aslında güzel, dolu dolu bir üniversite şeyim oldu benim. Ticaretle tanışmanız üniversiteden sonra mı oldu, yoksa eğitim hayatınızda hiç ticaretle uğraştınız mı? Şimdi çalışma hayatında öncelikle şunu söyleyeyim. Bir arkadaşım vasıtasıyla ben işte Sistemiye'deki görevimi ilk buldum. Dolayısıyla bana o konuda yardımcı olan bir arkadaşım vardı. Bugün de bile Allah razı olsun derim. Ama hiç satışı düşünmedim. Ben o zaman da ticaret üzerine hiç öngörüm yoktu ve hatta her sınıfta vardır üniversitenin son zamanlarında, ne istiyorsun? Ben genellikle böyle üretim, Ar-Ge, o tarz bir iş arıyordum. Daha doğrusu düşünüyordum. Fakat böylesi denk geldi. İsteyerek değil, aslında biraz tesadüflerin yönetmesiyle oluşan bir şey oldu. Sonra da devam ettirdim açıkçası. Hı-hı. Çünkü biraz hırslıyımdır da, böyle bir şeyi görev edindiysem eğer onu yerine getirmek için elimden geleni yaparım. Biraz tesadüflerin olduğu bir konuydu. Ticaret konusu açıkçası babamdan gelen bir konu. Benim babam uluslararası ilişkiler mezunu, Marmara Üniversitesi. Profesyonel hayatı boyunca şu anda emekli. Değişik alanlarda ticaret yapmış birisi ve buna rağmen, bizim bu ülkemizdeki bu kadar kargaşaya rağmen hiç bizim kapımıza bir icra haciz gelmemiştir. Bu kadar iş kolunu denemiş olmasına rağmen çok da iyi yerlere getirir ve bir yerden sonra bırakır. Mesela öyle bir şey vardır onun. Bizim de tezgah bir ara son zamanlarda onun emekli olduk, hadi şunu da yapalım dediği bir iş kolu vardı. O iş kolunda biz 3 kardeş tezgahın başında bulunduğumuz için açıkçası direkt birebir bir mal nasıl satılır onu gördük açıkçası. Onun bize çok katkısı oldu açıkçası. Bu yadsınamaz bir gerçek. Genelde mühendislik fakültelerinde staj çok önemlidir. Hı. Sizin sektörle tanışmanız Sistemiyer'le mi oldu, yoksa staj döneminde? Sektörle tanışmam Sistemiyer sayesinde oldu. Çünkü ben tamamen satış düşünmediğim için ben bütün her şeyimi çimento üzerine yaptım. Ve bir çimento fabrikasında çalışmaktı benim gelecekteki hayalim üniversitede okurken. Fakat gerçekleşmedi. Çünkü o anda mezun olduğunuzda uygun bir pozisyon lazım, biraz denk gelmesi lazım. O da denk gelmeyince Sistemiyer'de ben başladım açıkçası. Sonradan ilk başlarda biraz bocalamadım değil. Bunu en böyle yakınlarım da, arkadaşlar hepsi söyler. Sonra baktım ki ya ben bunu niye yapamayayım? Ben en iyisini yaparım tabii ki diye böyle bir konuyla bana bir hırs geldi ve o şeyden sonra Sistemiyer'de ben fena da bir iş çıkarmadım açıkçası. İyi de gidiyordu. Öyle bir başlangıcımız oldu. Kaç yıl görev yaptık Sistemiyer'de? Sistemiyer'de yaklaşık 2 sene kadar çalıştım. Ben hep üniversitedeyken sabah 5.50 otobüsüne biniyorsunuz. Dolayısıyla yolda giderken şunu duasını yapardım. Ya Allah'ım en azından köprü geçmeyeceğim bir işim olsun bari. İşte bunu bana ne olur çok görme diye. Ben işi buldum Maltepe'de, bunu şu anda bulunduğumuz yerde. Dolayısıyla Büyükçekmece'de ben her gün Maltepe'ye geliyordum. Dolayısıyla bir vesait daha eklendi. 2 yıl boyunca ben bunu sürdürdüm. Baktım ki bu artık daha yorucu olmaya başlıyor. Bütün gün dışarıdasın, oradasın, buradasın. Bütün yoğun çalışıyorsun. Sonra buradan da tekrar Büyükçekmece'ye dön. Bu çok yorucu, zorlayıcı bir şey. Dolayısıyla o şeyle ben Sistemiyer'den ayrılıp, görevimden ayrılıp ben başka bir firmaya geçtim. 2 sene kadar Sistemiyer hikayesi sürdü. Hı. Başka firmaya geçtiniz. Termofan'ı kuruluşu? Yok, o başka firma dediğim HSK'ya geçtim. HSK'ya geçtiniz. HSK'da Vural Beylerle, o zaman onlar da Adımköy'deydi yerleri. Yaklaşık bir 2 sene kadar da onlarla çalıştım. O da güzel bir serüvendi açıkçası. Çok şey öğrendim ben onlardan. Rahmetli'yle de çok iyi bir ilişkimiz vardı. HSK'dan ayrılırken de çok iyi ayrılmıştım. Yani güzel bir 2 yıl geçirdim ben onlarla. Sonrasında belli bir zaman sonra ben Termofan'ı kurdum 2013 senesi. Biraz şeylerle, biraz teşvikle olan bir şey. Çok kendi firmamı kurayım da ben hadi artık bunu yapayım şeklinde değil. Birinin vasıtasıyla ya sen bunu yaparsın, niye yapmayasın ki dediği bir
desteklemeyle açıkçası ben Termofan'ı kurdum. Ve gün sonra da bu noktaya geldi konu açıkçası. O Konu günkü böyle. koşullara baktığım zaman birisi Türkiye, birisi dünyanın büyük markalarında, birisi ithal sistemi, Evet. birisi önemli bir üretici. HSK'da görev yaptınız. İthalat ve üretim ikisi farklıydı. Evet. Siz Termofan'ı kurduğunuz zaman hangisiyle başladınız? Ya da başka Açıkçası, üçüncü bir seçenek var mıydı? Daha Üçüncü doğrusu? bir seçenek çok da yoktu açıkçası. Ama iyi kötü bir piyasada bir şeyim vardı, ilişkilerimiz vardı ve dolayısıyla hani o ilişkiler sayesinde işte bir iki iyi üreticilerle hani onların malını satmak üzere Termofan'ı kurdum açıkçası. Bunlardan bir Imexan'dır mesela. Ben Imexan İstanbul Bölge Ofisi olarak çalıştım. İşte yaklaşık Termofan'da 3 sene kadar Imexan'ın epey malını sattım ben. İyi de referanslarımız oldu. İyi de noktalara getirmiştik ama sonrasında devam ettiremedik açıkçası. Keşke devam ettirebilseydik ama mümkün olmadı. Onun dışında işte atıyorum başka bu ürünü tamamlayacak her türlü fan grubu şeyler. Çünkü Systemair'de başlamış olduğum için o zaman Systemair'de Jetfan ve diğer ürün grupları da zaten satılan ürünlerdi. HSK'da klima santralini ve bunu satmayı da öğrenmiştim artık. Dolayısıyla bunun tekniğine de erişmiştim. Bu ürünleri satabilecek bir şey oluştuğu için fena da gitmedi açıkçası. Yani hani bir de hala da öyledir ki o zamandan beri çalıştığım birçok müşterim var. Artık müşteri de değil, yani artık abi kardeş olmuş durumdayız. Ve hani kimin kapısını çalsam ya nasıl yardımcı olabiliriz diye bana bir dönüşle geldiler. Ya bizim ne işimiz olur ki, kimseden böyle bir şeyimiz olmadı. Sektörden de çok destek gördüm. Özellikle onca çalıştığım insan bana ya tabii ki neden olmasın, hadi gel bir şeyler nasıl yaparız ona bakalım diye destek olmaya çalıştı. İyi de geçti açıkçası o süreç. Şimdi 12 sene geride kaldı. 12 sene içerisinde 3 farklı fabrika, neredeyse 3 farklı kıtada, İstanbul'u Avrupa olarak sayarsak. Yani evet. Neden Özbekistan'da başlayayım, neden Fas'ta'ya devam edeyim? Yani şimdi orada şöyle bir şey var. Bizim kafamızda çok üretime girmek de yoktu açıkçası ama sonradan baktık ki biz bunu kendi göbeğimizi kendimiz kesmezsek bunu pek istediğimiz noktaya ulaştıramayacağız galiba diye. Biz işte 2017 yılında üretime girdik. 2017'nin başı, 2016'nın sonları ve Türkiye'de bir noktaya kadar böyle 1-2 sene içerisinde, çünkü biraz önce de söylediğim gibi hani iyi bir network'ümüz vardı ve insanlarla iyi bir ilişkimiz söz konusuydu. Bayağı da hızlı ilerledi konu. Sonra 2018 yılında epey bir ihracat yapıyorduk o ara. İşte arkadaşlar sağ olsunlar yani bayağı destek olan vardı. Bir Özbekistan'da biz bir hastane sattık. Sonra büyük de bir hastaneydi. Bir devlet inşaat firmasının bir hastanesiydi. Onlar bu bizim yaptığımız ürünlerden çok memnun kaldılar. Ve dediler ki ya bunu niye Özbekistan'da yapmıyorsunuz? Bizim ilk kulağımıza böyle karpuzun kaçırıldığı böyle o oldu. O arada işte 2018 biraz böyle Türkiye'de hani böyle yine çalkantılı bir seneydi. Hani her sene sanki diğerleri çok durgun geçiyormuş gibi söylüyorum ama o sene de böyle bir Brunson krizi vardı. Böyle kur böyle devamlı yürüyüp gidiyordu. Rusya'yla bir sıkıntı. Evet. Yani her noktada bir şey vardı. Dolayısıyla acaba hani daha büyük bir fabrikaya mı geçsek yoksa başka bir ülkede mi bunu denesek seçeneği önümüze oluştu ki onların da bize bu davetiyeyi göndermesiyle açıkçası. Onlar bunu yaptıktan sonra, davetiyeyi yaptıktan sonra biz bunu kafamıza iyicene yatırdık. Dedik ya bu olacak galiba, biz bunu yapalım. Çünkü bizim sektörde de bunun örneği yok açıkçası. Hani önümüzde bunu örnek alabileceğimiz herhangi bir şey de söz konusu değil. 2018'in sonlarına doğru herhalde bize bir şey gönderdiler, bir resmi bir yazı. İşte dediler ki işte 2 bakanlık buna bakacak. İşte bu bakanlıklar biz komiser atacağız. Bu komiserler gelecek, bakacaklar, işte değerlendirecekler, tartacaklar, bir rapor yazacaklar. Bu rapora göre işte bilmem nereye komisyona gidecek, imzaya çıkacak falan. Bizim de böyle içimiz yiyor ya. Biz dedik ya biz bir gidelim Taşkent'e bakalım ya ne olacak. O ara demek ki şansımız da yaver gitti. Böyle yoldan geçerken endüstriyel bir sahaydı. Gittiğimiz yerde işte birisi bir kiraya vermek üzere bir endüstriyel bir alan inşa ediyor. Dedik ya bunu kiraya verecek misin? Evet vereceğim. O zaman bizim istediğimiz gibi yapar mısın? Bize kiraya verir misin? O da dedi evet istediğiniz gibi yaparım dedi. Şu an hala bulunduğumuz yerde orayı kiraladık. 7 senedir de aynı yerdeyiz. Biraz böyle hani her ne kadar işler büyüttükçe olsak da hani böyle mutfağa, balkonu bilmem nereye katsak da şu anda 7 sene oldu. Böyle başladı açıkçası Özbekistan serüveni ve biz %100 kendi sermayemizle gittik bunu yaptık. Ve hani o devlet inşaat firmasının da çok haberi yoktu açıkçası bundan.
Sonra birkaç ay sonra bundan haberleri oldu. Ya dedi, ne ara geldiniz siz buraya? Ve dedik ya biz bekleyemedik sizi. Geldik, yaptık, kurduk ve biz oradan da onlara cihaz sattık. Yani hala da satıyoruz. Öyle bir ilişkimiz oldu. Ortak değiliz ama burada ilk bize o şeyi gösteren onlar oldu. Özbekistan fabrikasının bir özelliği var. Türk İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği'nin yurt dışında ziyaret ettiği ilk Türk fabrikası. Evet, doğru. Nasıl oldu? Nasıl davet edildi? Ya şimdi her sene bir orada fuar yapılıyor ve bizim birliğimizin de sağ olsunlar Özbekistan'a bir özel bir şeyleri var. Bize de bu konuda çok destek oluyorlar. Özel bir ilgi de duyuyorlar açıkçası Özbekistan'a karşı. Ve o zaman bir heyetle gelmişlerdi İSİP bünyesinde. Bizi davet ettik. Dedik ya gelin bakın bak biz burada bir şeyler yapıyoruz. İşte o zaman da herhalde 2 ya da 3 sene olmuştu olmamıştı. Sağ olsunlar onlar da bizi kırmadılar. Geldiler, bizi ziyaret ettiler. Biz de ağırlamış olduk. Çok da iyi geçti açıkçası. Çok da onarı olduk açıkçası. Çünkü çok da sektörün önde gelen isimleri bizim fabrikamızda gelmişlerdi. Keşke herkese nasip olsa açıkçası. Keşke herkese nasip olsa. Fas nasıl oldu? Fas fabrikası kaç yılında? Fas fabrikası şimdi şöyle, biz Fas'taki firmayı 2023 yılında kurduk. Ama biz yaklaşık 3-4 yıldır oraya aktif bir şekilde ihracat yapıyorduk zaten. Fas'ın şöyle bir farkı var. Fas'taki malı konteynere yüklemek zorundasınız. Yani her türlü gemiyle gidecek. Dolayısıyla belli bir hacmin üzerindeki cihaz her türlü demonte gitmek zorunda. Çünkü konteyner sizi sınırlıyor ya da open top gönderemezsiniz, çok maliyetli. Öyle olduğu için de hani belli bir hacmin üzerindeki cihazlar bu şekilde gitmek zorunda olduğundan dolayı ya oraya gönderiyorsunuz, bir tür işçi gönderiyorsunuz onu montajı yapmak için. Yani dolayısıyla bir fark yaratmanız gerekiyor açıkçası. Bir de Fas pazarı büyüyen bir ekonomi. Özbekistan'a da nüfus olarak çok benziyor. İkisi de 35 milyon civarında ikisi de. İkisinin de yüz ölçümü birbirine çok benzer. Bir de hani işte diğer Arap ülkelerinde yaşanan Arap Baharı Fas'ta gerçekleşmedi. Orada yaşanmadı böyle bir şey. Çünkü krala karşı şey var. Hani bir destek var ülke içerisinde. Öyle olduğu için de bir stabil bir ekonomileri var, gelişen bir ekonomileri var. Bir potansiyel gördük. Özbekistan %100 bize ait bir yapı ama Fas'ta %50-50 ortağız. Orada bir yerel bir firmayla ve şu ana kadar da iyi gitti açıkçası. Güzel referans projeler de elde ettik. 2023 yılında firmayı kurduk. 2024 yılında yani geçen sene açıkçası, geçen sene başında işte ilk test üretimlerine başladık. Şu anda küçük böyle cihazlarımızı evet üretiyoruz. Ama oranın vasıtasıyla. Çünkü orada lokal bir üreticiyiz artık biz. Ve orada servisimiz, işte yedek parçamız, her şeyimizle hazır, mevcut. Dolayısıyla şöyle bir fark doğurabiliyoruz biz. Yurt dışından bu malı alırsan bu adam sana 3 yıl sonra nasıl hizmet edecek? Ama ben buradayım. Ben 7-24 sana hizmet verebilecek bir mesafedeyim ve atıyorum senin otelin ya da hastanen bir sıkıntı yaşadığında ben buraya anında bir çözümle gelebilirim. Bu Özbekistan'da da bizim sağladığımız bir hizmet. Onun için de biraz da tercih edilme sebebi oluyor açıkçası. Fas böyle bir konu. Bu 3 fabrikada farklı gösteren ürünler üretiliyor mu? Yani işte Özbekistan'da ürettiğiniz bir ürünü Fas'ta üretebiliyor musunuz veya Türkiye'de ürettiğinizde Özbekistan'da üretebiliyor musunuz? Türkiye'de ürettiğimiz ürünü üçünde de yani 3 fabrikada da aynı şekilde aynı kalitede üretiyoruz. Özbekistan'da ürettiğimiz ürün içerisinde de Çin malı bir fan motor bir şey kullanmıyoruz. Türkiye'de ne alıyorsa müşteri Özbekistan'da ya da Fas'ta da aynı şeyi oluyor. Ve arada bir kalite farkı olsun istemiyoruz açıkçası ve aynı profil, aynı santral yapısında üretiyoruz. Türkiye'de ürettiğimiz işte diğer yan ürünler işte ısı geri kazanım cihazı, kanal fanı bu ürün gruplarını da aynı hakeza orada da üretiyoruz. Özbekistan'da fazladan şeyi üretiyoruz. Menfez damper difüzör ürün gruplarını üretiyoruz. Çünkü Türkiye'de çok fazla üretici var ve inanılmaz bir şey var, rekabet var. Çok da mantıklı bir alan değil hani o rekabete girmek. Ama Özbekistan'da böyle bir üretici çok fazla yok. Yani çok daha böyle daha merdiven altı, daha alt kalite lokal üreticiler var. Dolayısıyla bir fark yaratmış oluyoruz ve yaklaşık 2-3 senedir bizim orada bir menfez üretim fabrikamız da var. Onu üretiyoruz ama Türkiye'de mesela menfez üretmiyoruz. Fas'ta ama üretmen şeyimiz var, niyetimiz var. Orada da yani buna benzer bir şey var. O şeyi sağlayacak böyle güzel kalitede ve çünkü menfez ürün grubu bir şey hani diğer ürünler bir odada saklanırken böyle bir şeyle arkasına önüne bir perde çekilirken menfez çok ürün grubu çok şeyin içerisinde gözün önünde mimariye etki eden bir ürün grubu.
Türkiye'ye bir marka girdiği zaman, ithal bir marka genelde temsilcilik veriyor ve temsilcilikte de işte sadece Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyetler Bölgesi'nde o firmaya veriyor. Siz Özbekistan'da ve Fas'ta bu tesisleri kurarken sadece o ülkeler için herhalde hedeflemediniz. Örnek veriyorum, Fas'ta, sadece Fas değil, Kuzey Avrupa ve belki hatta Güney Avrupa'yı bile hedeflemiş olabilirsiniz belki de. Veya işte Özbekistan'da Asya'nın doğusu olmasa bile Orta ve Batı Asya hedeflendi mi? Tabii. Şimdi Özbekistan'da bizim hikayemiz başladıktan sonra tabii ki ilk başta amacımız Özbekistan pazarı. Ama sonrasında biz Tacikistan'da iyi bir pazar payı elde ettik. Şu an pazar payında tabii çok, yani bu rakamları yapmak çok mümkün değil ama %25'in üzerine bir pazar payımız var. Kazakistan'da epey bir şeyimiz var. O da yine Özbekistan fabrikadan gidiyor. Türkmenistan ve Azerbaycan açıkçası çok hani o taraftan değil de daha Türkiye'den çalışan firmalara sahip. Ama Özbekistan sadece Özbekistan için değil, diğer işte Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan bu bölgede çalışıyor açıkçası. Oradan ihracat yapıyoruz. Fas için de hakeza aynısı geçerli. Şu anda çok böyle işin başında, çünkü Fas'ta şu anda zaten güzel bir pazar potansiyeli var ve çok da değişik bir şey. Yani Özbekistan'la Fas arası yaklaşık 9.000 kilometre. Dolayısıyla hani oradaki iş yapma doğası da birbirinden çok farklı. Onun için mesela hani kendi aramızda firmada bir bölümlememiz de var bununla ilgili. Ben daha çok Fas'la ilgileniyorum. Diğer ortağım işte Özbekistan'la ilgileniyor. Öyle olduğu için de hani oradanın iş yapma şekline uygun şekilde bir üretim yapıyor olmak çok daha doğrusu. Çünkü projelerin takip edilme şekilleri falan tamamen birbirinden farklı. Üretime tabii Türkiye'de başladınız Termofan'ı kurduktan sonra. Sonra Özbekistan ve Fas oldu. Şunu merak ediyorum. Türkiye'de üretim maliyetleri çok yüksek, işçi maliyetleri de çok yüksek. Bugünkü tecrübenizde şirket kuracak olsanız Türkiye'de üretime girer miydiniz? Yani yurt dışında mı yapardınız yoksa? Yani hani şimdi milli bir böyle düşünceyle evet her zaman Türkiye'de bir üretim yapıyor olmak insana bir gurur veriyor baktığında. Ama şimdi biz birebir bunu yaşadığımız için mesela 5 sene önce maliyetleri görebiliyorsunuz. Tabii farklı ülkede. Arada uçurumlar çok fazla oynuyor. Yani biz Türkiye'deki işte bir çalışana mavi yakaya verdiğimiz maaşla Özbekistan'daki mavi yakanın maaşını karşılaştırabiliyoruz. 5 sene önce neydi? Bu şu anda ne? Öyle bir noktaya geldi ki bir ara Özbekistan'daki fabrikayı açtığımızda Türkiye'deki maaş skalası Özbekistan'daki maaş skalasının iki tık üstündeydi. Özbekistan'daki adamı çok daha rahat çalıştırabiliyorduk. Sonra bir böyle dalgalanma oldu, kurda bir böyle sapmalar oldu, bir şeyler oldu ve Türkiye'deki asgari ücret $300'lara geldi. İşte Özbekistan bir tık öne çıktı. Dolayısıyla hatta burada herkes yaşadı. İşte Özbek, Türkmen, bütün bakıcılar, evdeki yardımcıların hepsi kendi ülkelerine gitti. Çünkü burada yaşayamaz hale geldiler ya da kendi ülkelerine daha iyi para kazanır hale geldiler. Bu bizim de birebir yaşadığımız bir şeydi. Sonra Türkiye'deki $300 olan asgari ücret birden şu anda bulunduğumuz yere sıçradı. Bu durumda da şu anda Özbekistan ve Fas çok daha üretimde hani makul düzeye gelirken Türkiye pahalı bir ülke haline geldi. Bunu da kıyas ettiğimizde şimdi şunu da kıyas ediyoruz biz. Sonuçta Özbekistan'da biz kurulu bir düzenimiz var. Orada da biz markete gidiyoruz. Aynı burada gittiğimiz gibi. Dolayısıyla oradaki işte atıyorum $100'la ne alabiliyorsun? Buradaki $100'la ne alabiliyorsun? Bunu kıyas edebiliyoruz. Ve hani şey var ya işte domates 30 euroymuş falan gibi bir şey orada yok yani. Hani bu dünyanın hiçbir yerinde yok zaten. Böyle bir şey zaten söz konusu değil. Bunu kıyas ettiğinizde aradaki farkı çok rahat anlıyorsunuz. Şu anda Türkiye'de böyle bir işe kalkışmak çok kolay bir şey değil. Yani biraz deli cesaret ister. Peki yine 3 farklı ülkedeki 3 fabrika için insan kaynağı bulma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda ülkemizde biliyorsunuz özellikle teknik eleman, mavi yaka bulmak çok ciddi bir sorun. Yani eskiden tam tersiydi. Beyaz yaka bulunamıyordu. Mavi yaka çok rahat bulunuyordu. Diğer ülkelerdeki fabrikalarda bu tarz sıkıntılar veya nasıl çözüyorsunuz onu sorayım. Hem Özbekistan'da hem de Fas'ta Türkiye'den gönderdiğimiz arkadaşlarımız var. Orada da lokal tabii ki iş gücünden de yararlanıyoruz. Yararlanmıyor değiliz. Çünkü herkesi buradan gönderme ihtimalimiz zaten yok. Ama ana işte beyin kadroyu buradan gönderip buradan yönetebiliyor olmak işin en kolayı açıkçası. Ama şu yaşadığımız bir süreç bu arada. Bundan 3 sene 4 sene önce kurdan dolayı orada çalışıyor olmak bir Türk için çok daha cazipti. Ama şu anda kur çok değerli olduğundan dolayı, TL dolara karşı çok değerli olduğundan dolayı yurt dışında çalışıyor olmanın biraz cazibesi azaldı. Hani bu cazibeyi arttırıyor olmanız lazım. Bu da dolar bazında zam yapıyor olmanız anlamına geliyor. Öyle bir noktaya geliyor ki orada
lokal bir iş gücünden çok daha kat be kat fazlasını bir Türk çalışana orada yaşaması için verdiğinizde bu biraz Dengesiz. mantıksız geliyor. Evet. Bunu dengeye oturacağı günü bekliyorum açıkçası. Sabrediyorum şu anda. Sağ olsunlar, arkadaşlar da özveri gösteriyorlar bu konuda. 7 yıldır orada çalışan arkadaşımız var. İşte 5 yıldır çalışan arkadaşımız var. O da hani bir şekilde ortak bir noktayı buluyoruz. Bugüne kadar bulduk. Özbekistan'da çok fazla teknik eleman bulmak kolay değil. Çünkü eğitim sistemleri şeyler bambaşka bir düzeyde. Fas'ta daha kolay açıkçası. Çünkü biraz daha Avrupa'yı standartlar oturtulmaya çalışıldığı için uzun zamandan beri eğitim sistemleri, şeyler daha bizimkine benzer. Dolayısıyla bir çizimciyi, bir mühendisi, bir şeyi bulmak daha kolay. Bizde Fas'ta 4 tane stajyerimiz var. Şu an mühendislik okuyorlar bir yandan. Bir yandan işte biz de bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz onlarla. Yani Fas bu konuda bir parça daha ileride Özbekistan'a göre. Ama Türkiye'de tabii şu yaşanan sıkıntı elbet çözülecektir diye düşünüyorum. Bunu ilelebet bunu sürdüremeyiz ama. Yani bilmiyorum, buna devlet kanalıyla müdahale etmek gerekiyor. Ve bu da bugünden yarına da çözülebilecek bir şey de değil bu arada. Hani bir adamı siz işte bir eğitim hayatı boyunca bunu sürdürmeniz lazım ki bu noktaya getiresiniz. Ama çözülecektir diye umuyorum. 2025 ilk 8 ay nasıl geçti? Valla gayet iyi bir sene geçiriyoruz açıkçası. Yani şeytan kulağına kurşun. Biraz da şeyin de verdiği bir artı var. İhracat odaklı da çalışıyoruz bir yandan. Yurt içine de iyi projeler bu sene denk geldi. Proje takip eden bir firmayız zaten. Fena da bir sene geçirmiyoruz. Güzel bir sene geçiriyoruz. 2024 de güzel geçmişti. Ben işin biraz da finans tarafındayım açıkçası firmada. Belli bir zamanımı finansa da ayırıyorum. Şirketin finansıyla ilgili. Çok şükür bugüne kadar işte ciroda, işte döviz bazında, işte kârda düşüş olan bir yıl çok yaşamadık açıkçası. Yeni bir ülkede yeni bir fabrika. Vallahi doğal sınırlarımıza ulaştık. Özellikle hani ev hayatı bundan çok etkileniyor. Hani biz alana mali olmayalım hani, çünkü kolay bir şey değil. Onu soracaktım. 13 yılda 3 farklı kıtada, artık ülkede diyemiyoruz, 3 farklı kıtada üretim tesisi kurdunuz. Eskiden yat alınırdı, kat alınırdı. Siz niye fabrika kurdunuz? Açıkçası bilmiyorum, ne maceranın peşindeyiz onu da tam ben çözemiyorum. Böyle hani şey değil ama biraz ayakları yere sağlam basmaya da çalışan bir yapımız var. Hani ayağımızı yorganımıza göre uzatmaya çalışan bir firmayız. Böyle hani krediyle büyüyen, işte ne bileyim başkasının parasını sanki kendi parasıymış gibi kullanan bir firma hiçbir zaman olmadık. Ama yaptığı işe karşı bir hep heyecan duyan da bir firmayız. Yani ya bunu niye biz yapmayalım ki? Zaten mesela Fas konusu biraz Özbekistan'ın vermiş olduğu bir cesaretle ortaya çıktı. Eğer belki şey olsaydı, Özbekistan olmasaydı belki Fas'ta olmazdı. Çünkü orada bambaşka bir dünya. İşte Arap nüfusun olduğu bir toprak ve dolayısıyla hani orada bir şeylerin benimsenmesi çok kolay değil açıkçası. Öyle olduğu için de hani ama bunu Özbekistan'da yaptıysak niye burada da yapmayalım konusuyla öyle gelişti açıkçası. Biraz da tez canlı insanlarız. Hani hareketi severiz. Bugüne kadar da çok şükür şeyini görmedik, bir zararını görmedik. Emre Bey, siz uzun yıllar sektörde sadece firmada faaliyet göstermediniz. Sivil toplum örgütlerinde de komisyonlarda yer aldınız. Ben en son İSKİ'di biliyorum ama bu çalışmanız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Sadece İSKİ mi, başka komisyonlar, başka dernekler oldu mu? Yani açıkçası İSKİ oldu. Başka derneklere hani İSKİ vasıtasıyla destek olmaya çalıştık. İSKİ'de önce MİS komisyonundaydım. Sonra Eurovent Ayna Komisyonu oluşturuldu. O komisyona da geçtim. Şu an daha ağırlıklı Eurovent Ayna Komisyonu'ndayım. MİS komisyonu firmadan başka bir arkadaşımız ilgileniyor. Eurovent Ayna Komisyonu'nda da komisyon başkan yardımcısıyım. Yaklaşık 4 senedir burada bu görevi sürdürüyorum. Açıkçası katkı sunmaya çalışıyorum. Değerli bir sektördeyiz. Ülke için değer yaratıyoruz. Sadece ülkemizde değil, bu değeri yurt dışındaki ülkelere de pazarlıyoruz. Orada da bunun satışını gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu ülke için ne katabiliyorsak aslında bir yandan da kendimize de katmış oluyoruz. Her şeyin bir böyle kar topu gibi olduğunu da düşünürsek, böyle bir şeyi canlandırdığımızda onun devamının da daha iyisi olacağının her zaman farkında olmak lazım. Bu düsturla açıkçası biraz da böyle komisyonlara katılmaya çalışıyorum. Biraz hani elinizi taşın altına koyduğunuzda, insanların biraz daha farkındalığını arttırdığınızda belki o sektörle ilgilenenlerin hepsini aynı anda uyandırma ihtimaliniz yok ama belki bir kişi bir kelebek etkisiyle bir sonraki kişi, 2 kişiyi, onda 5 kişiyi böyle arttıracak şekilde mümkün kılabiliriz diye düşünüyorum. Eurovent Ayna Komisyonu iyi de gidiyor bu arada. Yani epey de çalışmalarımız oluyor. İşte her sene birkaç webinar yapmaya çalışıyoruz. Bilgilendirici şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hatta işte komisyondan başka arkadaşlarla beraber işte product gruplara katılmaya çalışıyoruz Eurovent'teki. Dolayısıyla hem dernek tarafı hem test tarafı
Hani yeni düzenlemeler, standartlar, bunu takip edelim. İşte 5 yıl sonra başımıza ne gelecek? Bununla ilgili sektör biraz bilgilensin. Biraz daha hani vasata doğru devamlı kaymaya çalışan kaliteyi yukarı çekmeye çalışalım. Bunu satın alan firma da bunun farkında olsun. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz. İşte klima santrali ile ilgili kitapçıklar çıkartıyoruz. İşte bu bir kılavuz olsun. İşte bunu alan adam, müşteri ne aldığını bilsin. Ne almaması gerektiğini de bilsin bu arada. Yani hani çünkü aslında doğru bir tane. Fakat bu cümleyi siz o doğrunun yer alacağı cümleyi istediğiniz şekilde evirip çevirip sanki başka bir cümleymiş gibi de söyleyebilirsiniz. Bunun buna gerek olmadığını, aslında hani fizik kurallarının bazı şeyleri dikte ettirdiğini öğretmeye çalışıyoruz açıkçası. Bugüne kadar da iyi yol aldık bence. Yani çalışmalarımız da böyle hızlıca devam ediyor. İşte her hafta bir şeyimiz var. Summit'e hazırlanıyoruz bir yandan. Eylül ayında summit var. Prag'da aktif bir şekilde yer alıyorum açıkçası. Geçen bir yine video röportajda Eurovent ile ilgili bir bilgi paylaştım ama sonradan kontrol etmedim. Siz komisyonda olduğunuz için belki biliyorsunuzdur. Eurovent'e üye olan, en çok üyesi olan ülke Türkiye mi? Hayır, İtalya. İtalya mı? İtalya ama sonra Türkiye geliyor. Türkiye geliyor. Türkiye ben geliyor. bir ara sanki bir numarada biz varız. Yok, bir diye numarada biz yokuz. İtalya var. Ama aramızda da çok büyük bir fark yok. Böyle hani uçurum gibi bir fark yok. Belki daha önceki üyeler artık aramızda olmadığı için belki düşmüştür. O belki yani İtalya'da zannetmiyorum bizdeki kadar girişimci bir artık bir pazar olsun. Dolayısıyla Türkiye belki belli bir zaman sonra artık İtalya'da geçiyor olabilir. Tabii STK'larda pek çok firmayla bir aradasınız, firmanın temsilcileriyle. 13 yıllık bir firmasınız ama belki şu anda aramızda olmayan firmalarla rekabet ettiniz. 15 Temmuz, pandemi, deprem, pek Evet. çok sıkıntı yaşandı Evet. ve hala ayaktasınız. Diğer firmalara kıyasla neyi doğru yaptınız veya hangi yanlışları yapmadınız sizce? Bir söz vardır. Bir musibet bin nasihattan iyidir diye. Açıkçası o musibet başımıza gelmeden önce gördüklerinden ders çıkarabilen bir yapılıyız biz. Bundan dolayı başkalarının yaptığı hataları biz düşmemeye çalışıyoruz. Çünkü devamlı Amerika'yı keşfederek bu doğru sonuca ulaşamayız. Bu çok yorucu olur. Birilerinin yaptığı hatalardan bizim de ders çıkarıyor olmamız gerekiyor. Bizim sektörümüzde yaşanan en büyük hatalardan biri bence ya çok tekniğiz, ticareti bilmiyoruz. Ya da çok ticaret kafasındayız. Teknik bambaşka bir noktada kalmış. Bunun ikisini aynı potada eritiyor olmamız lazım aslında. Evet, bu işin başı satıştır. Bunu güzel bir şekilde yerine getiriyor olmamız lazım ama bunun arkasına dolduruyor da olmamız lazım. Ne sattığını biliyor olmanız lazım. Çünkü bir proje işi yapıyorsunuz ve ortada yazılmış bir şartname var ve buna uyuyor olmanız lazım. Hepsini geçtim. Bir yaşayan bir mekanizma satıyorsunuz aslında. Dolayısıyla o mekanizma kurgulandığında, yerinde çalıştırıldığında bir yandan arkanızdan da söylenmemesi gerekiyor. Yani hani bu cihaz çalışmıyor, bu olmadı. Ondan sonra bu artık sizin bir çocuğunuz orada problemli hale gelmiş oluyor. Bunun önüne geçmeniz lazım. Bu biraz kolay bir şey değil açıkçası. Bir futbol maçında 2 kale vardır ama bu iş için çok fazla kale var. Bu iş bir yandan satıyor olmanız lazım, üretiyor olmanız lazım, planlıyor olmanız lazım, finanse ediyor olmanız lazım. Devletle aranızın bozulmuyor olması lazım. Vergi dairesi ya da başka şeyler için söylüyorum. Bir yandan yönetmelikleri takip ediyor olmanız lazım, kurallara uyuyor olmanız lazım. Dolayısıyla bu çok yerde savaşıyor olmanızı gerektiriyor. Bizim kendi yapımızda bunu sağlayabilecek bir düzenimiz var. Bunu sağlayacak bir sistemimiz var. Otokontrol içerisinde ilerlediğimiz için belki onlara göre gördüğümüz derslerden çıkardığımız sonuçlarla bunu biz sağlayabildik ve buna göre de devam ettiriyoruz. Bir Çin atasözü vardır, eğer çalışıyorsa kurcalama diye. Şu anda çalışıyor. Onun için hani böyle bir çomak sokup da ya bu acaba bunu şöyle mi yapsak diye sorgulamıyoruz. Evet, şu anda bu şekilde gayet yolunda gidiyor her şey. Yeni bir fabrika, yeni bir ülkede düşünmüyoruz dediniz ama 2026 için yeni bir ürün gamı veya yeni bir faaliyet gibi bir düşünce, bir yatırım. Açıkçası şöyle bir şeyimiz var. Devamlı yenilikler, işte yaptığımız ürüne bir şey daha katmak ya da üretim aşamasında bir şeyi daha değiştirmek. İşte bu üretim hızınızı arttırabilir, ürün kalitesini arttırabilir. Kullandığınız komponenti bir başkasıyla değiştirip ürünün evsafını geliştirebilirsiniz. Bu tarz çalışmalar yapıyoruz açıkçası ve bunu durmadan hani bu sene bunu yaptık, hadi artık daha bu seneyi atlattık, seneye de öbürüne bakalım diye bir şeyimiz yok. O konuda durmadan çalışan da bir ekibimiz var. Bu konuda işte ortağım Murat Şen'e de teşekkür ediyorum. Çok özverili çalışıyor bu konuda. Ama şöyle bir düşüncemiz yok. İşin başından beri de bu böyle zaten. Biz bu klima santralini doğru şekilde üretelim. Ondan sonra işte atıyorum başka bir ürün grubunu
üretelim. Ki işin başında da biz bunu böyle yapmıştık. Klima santralini tam oturtalım. İşte atıyorum yanında sattığımız ısı geri kazanım cihazını varsın. 6 ay bir al sat yapalım. Ama ondan sonra hani bunu biz bir üretim haline getirelim. Çünkü bir şeyi mış gibi yapıyor olmak çok bize uygun bir şey değil açıkçası ya. Yani evet üretiyoruz, evet bu da böyle olmuş. Kusura bakmayın. Ya bu yapılabilecek bir şey değil. Yani çünkü bize verilen bir jetonluk bir hak var. O projede eğer siz seçildiyseniz bu şansı doğru kullanıyor olmanız lazım. Eğer o çalıştığınız adam, o çalıştığınız müşteri size ya bu da olmadı, ya çalışmadı derse bu doğru bir noktaya getirmez açıkçası konuyu. İhracat ağırlıklı bir firma. Evet. 2 yurt dışı fabrika. Evet. Yabancı markalarla ilişkiler, size bakış açıları, herhangi bir partnerlik teklifi oluyor mu veya geliyor mu? Yani Veya sizin böyle bir talebiniz var mı? açıkçası şöyle bu tarz bir şey ara ara geliyor gelmiyor değil. Burada önemli olan bizim onların bize ne katacağı ile ilgili bir konu. Çünkü sırf sadece ya işte onların parası varmış, hadi biz de bunu böyle yapalım diye olmak bu işi doğru bir noktaya götürmez açıkçası. Çünkü biz hala işimize karşı heyecan duyuyoruz. Yani böyle bir şey olacaksa gerçekten bizim de buna isteye olmamız gerekir. Ama onun haricinde biz mesela hani satış anlamında söylemiyorum bunu. Sektörde birçok firmayla biz gayet iyi ilişkiler içerisinde olan da bir firmayız. Birçok firmayla, çiller üreticisiyle, ithal markaların tamamıyla çalışıyoruz. Çalışmıyor değiliz. İyi de satışlar yapıyoruz onlarla. Hem Özbekistan'da hem diğer ülkelerde. Bu konuda da iyi de bir arkadaşlık seviyesinde güzel ilişkilerimiz var. Dolayısıyla iyi bir sonuca vardırabiliyoruz konuyu. Güzel işler çok yaptık. İşte atıyorum önümüzde bir Sodexo var. Sodex'te yer alan birçok firmayla aslında ticari de ilişkimiz var. Kimisi rakibimiz aslında hani akıl mantık almıyor. Hani nasıl çalışabiliyorsunuz diye. Yok çalışıyoruz. Niye çalışmayalım ki? Yani illa rakip olmamız, düşman olmamız gerektirmiyor. Bu işte beraber çalışırız. Sonuna kadar götürürüz. Hani amaç beraber çalışıp bir noktaya vardırmak konuyu. Bu konuda iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Sizden bir sektör değerlendirmesi isteyeceğim, iklimlenme sektörünü, ama burada şöyle yapmanızı istiyorum. Uzun yıllar profesyonel bir hayatınız oldu önemli firmalarda. Hı hı. Yine uzun yıllardır da yönetici olarak ihracat yapan bir firmanın temsilcisisiniz. Aynı zamanda STK'larda önemli görevlerde yer aldınız. Az önce söylediğiniz rekabet, evet rakibiz ama savaşmıyoruz. Eskiden savaşıyorduk, şimdi beraber aynı cephedeyiz ve sektörü büyütüyoruz. Evet. Türk iklimlenme sektörünü bir klima santrali, bir iklimlendirme teknoloji üreticisi olarak değerlendirdiğiniz zaman geleceğe yönelik iyimser bir tablo var mı? Çünkü çok fazla üretici var. Evet. En büyük sıkıntımız belki en başında geliyor. Tahmin ediyorum. Sertifikasyon süreci, insan kaynağı süreci, teknolojik altyapımız, doğru üretim modelleri uygulayabilme. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye iklimlenme sektörü dünyada olması gereken noktaya ulaştı mı veya bu yolda ilerliyor mu? Ulaştı diyemem ama epey yol almış durumda. Daha çok gidecek yolumuz da var bu arada. Şöyle bir konu var. Bizim eğer dürüstçe çalıştığımız her ortamda fark yaratıyoruz. Gerçek anlamda bunu söyleyebilirim. Bizden yabancı özellikle büyük firmaların beklemediği hareketleri bizden görebiliyorlar. Ya bunu gerçekten siz mi yaptınız diyebiliyorlar. Bunu sadece ben kendi firmam için değil, başka sektördeki başka firmalar için de duyuyorum. Devamlı yurt dışında olduğumuz için hani bu konularda çok fazla geliyor, bilgi geliyor açıkçası. Bu çok gurur verici bir şey açıkçası. Çünkü biz bu şekliyle ülkemizin bayrağını başka ülkelerde dalgalandırmış oluyoruz. Ve her satılan iyi Türk malı bir başka Türk malının satılması için bir kapı aralıyor. Ve buna böyle bakarsak eğer konunun sonunda aslında her türlü ülkemiz kazanmış oluyor. Ve bu ülkede istihdam demek oluyor, ülkede yatırım demek oluyor veya bizim ülkemizdeki firmaların başka ülkelere gidip yatırım yapması demek oluyor aslında. Böyle baktığımızda aslında bu güzel bir şey. Fakat bunu yapmamız için ev ödevlerimiz de çok standartize olamamış durumdayız. Yani ürettiğimiz her ürün birbirine benzemiyor. Bu çok önemli bir konu. Bunu ben birçok üreticiden duyuyorum. Ki hadi klima santrali terzi usulü üretilen bir ürün. Ama bant usulü üretilen bir üründe de bunu yakalayamıyoruz. Adam 50 koli kanal fanı almış. Bunun 20'si çok iyi çıkıyor ama 30'u problemli. Şimdi 50'sini de aslında aynı fabrika üretmiş durumda. Ama 30'unun problemli çıkıyor olması aslında sadece o firmayı değil, bu anlamda Türkiye'de üretilen malın kalitesiyle ilgili. Hani hepsi doğru çıkmayabilir, bak dikkatli ol sorunsalını yaşatıyor açıkçası. Ve günün sonunda ya ben bir Türk malı almıştım, problem yaşadık, burada biz çalışamayacağız galiba sizinle. Hani
hiç dahliniz olmasa bile bunu yaşıyorsunuz. Biz bunu çok gördük çünkü özellikle Özbekistan'da. Hiç bize ait olmayan bir konudan dolayı böyle bir şey yaşanmış, başlarına gelmiş. Ama adam Türklere karşı şey var, bir mesafe koymuş. Onu da anlıyorsun. Bununla ilgili bir adım atılması lazım. Yeri geldiğinde ben bunu da dillendiriyorum. Gerekli mercilerde özellikle. Bunun önüne geçilmesi lazım. Eğer biz bu ülkenin bu sektörünü ilerletmek istiyorsak buna el atmamız lazım. Şimdi biraz sizle ilgili sorular soracağız. Arada tabii sektörle ilgili de çıkacak ama ilk sattığınız ürünü hatırlıyor musunuz? Vallahi hatırlamıyorum. Yani muhtemelen küçük bir satıştı. Çünkü ben o zaman daha tıfıl satış destek mühendisi olan bir adamdım ben. Sonra konu evrildi ama muhtemelen 2 tane kanal fanı ya da 3 tane duvar fanıdır bir şeydir yani. Hani ama çok öyle bir şey, büyük bir şey olmasa gerek benden. İşkolik miyiz? Aslında evet çok çalışıyorum. Fakat hastalık boyutunda olmaması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kendime de aileme de zaman ayırmaya çalışıyorum olabildiğince. Çünkü şöyle bir hayat yaşamıyoruz maalesef. Devamlı Türkiye'de, İstanbul'da, evinde sabah akşam gidip gelen bir iş hayatım yok açıkçası. İşte geçen hafta tamamıyla Fas'taydım. Muhtemelen haftaya başka bir ülkede olacağım. Yine sonra tekrar Fas gelecek. İşte Eurovent Summit'e katılacağım bilmem ne derken. Hayat çok hızlı akıp gidiyor. Ama bu zaman zarfında kendime de aileme de zaman ayıracak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Buna özen gösteriyorum. Belki uykudan çalıyorum, belki bir yerden çalıyorum. Ama bunu yapmaya çalışıyorum açıkçası. Bugün üniversite sınavına girecek olsanız yine makine mühendisliği, kimya mühendisliği yazar mıydınız? Mühendislik yazar mıydınız? Mühendislik yazmazdım herhalde ya gerçekten. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. İdeal bir tıp doktorunu bence kaybetti diye düşünüyorum. Çünkü ben çok idealimdi açıkçası böyle doktor olmak. Olmadı yani hani çok da çalıştım ama mümkün değilmiş. Belki olsaydı güzel olurdu. Ama yine tıp yazarım herhalde diye düşünüyorum. İş dışında nelerle uğraşıyorsunuz? Uğraşabiliyor musunuz? Valla uğraşabiliyor muyum? 2 konuda bir şeylerle ilgilenmeye çalışıyorum. İşte biri koşu, amatör koşucuyum. 10 kilometrelere, 15 kilometreye, 21 kilometreye katılıyorum. Uzun zamandır da bunu sürdürüyorum. İşte sezonu takip etmeye çalışıyorum. İşte Kasım'da Avrasya Maratonu var. İşte öncesinde 10 kilometre var. Bunlara katılmaya çalışıyorum. Bunun için antrenman yapıyorum. İşte bunu gittiğim yurt dışındaysam işte otelin spor salonunda veya çevresinde yapabiliyorsam çevresinde ya da bir sahilde evde yine bir şekilde aletle kendimi bunun için hazırlamaya çalışıyorum. Bunun için de veriyorum. Yani hani şöyle işte bir 10 kilometreyi 58 dakikada koştuysam bir sonrakini 55'e çekmeye çalışıyorum. 56 koştuğumda ya niye 55 koşamadım diye hayıflanıyorum. Bu bir ayrı bir challenge benim için. Bununla ilgileniyorum. Bir yandan da beni daha sağlıklı kıldığını düşünüyorum. Evet biraz koşmak kimileri için ya bu kadar yormasan mı diyorlar. Çünkü 21 kilometre az bir mesafe değil. 21 kilometreyi de işte en son geçen 2 saatte falan koştum. 2 saat 7 dakikada falan koştum galiba. Bir şeyim yok, bir derece almak gibi zaten niyetim yok ama. Rekorunuz var mı kendi kırdığınız rekor? Yani bu sene 21 kilometreden çok memnun değildim ama geçen sene 15 kilometreyi yani kendi en iyimi yaptım. 1 saat 24 dakika falan gibi bir süreydi galiba. Maraton dışında günlük kaç saat koşuyorsunuz? Koşabiliyor musunuz? Yani bu sabah koşamadım ama dün sabah koştum. Dün sabah 4-5 kilometre kadar koştum. Çünkü bir yandan kendinizi tutmanız lazım, diri tutmanız lazım. Hani saldığınızda vücut çok rahat salıyor. Yani çok hızlı biraz bir da metabolizmanız buna alışıksa yani buna çok yatkınsa ki benim metabolizmam yavaş işler açıkçası. Bir anda kendini bırakır yani böyle hani hiç bunu yapmamışsınız'a döndürür benim metabolizmam. Kaç yıldır koşuyorsunuz? 4-5 yıldır ben ilgileniyorum açıkçası. Ben sonradan geldi bu bir sektörden bir abimiz sayesinde hızlı yürüyordum. İşte yürüyüşler yapıyordum. Ya dedi ki niye koşmuyorsun? 1-2 kilometre koşmayı dene. Bak olacaktır falan. Sonra ilk 5 kilometrelik bir yarışa katıldım. Dedim oluyor galiba bu. Ondan sonra o 10 koşuyordu açıkçası. Sonra onunla beraber bir 10 koştum. Bunu da yaptım ben. Öyle bu sezonu takip eder hale geldim ben. Çok da sevdiğim bir konu. Çünkü o zaman şöyle bir noktaya getiriyor. Hayatınızdaki her şeyden uzaklaşıyorsunuz. Kulağınızdaki müzik ve sizi her kilometrede işte atıyorum son kilometreyi 5 dakika 25 saniyede koştun. Biraz daha hızlanmalıyım ya da azıcık tempoyu tuttur. İşte 5.40'lara in. Bak yoruluyorsun. Bunu sağlamak o 1 saatlik bir şey gerçekten bütün bir günü daha enerjik kılabiliyor açıkçası. Buna uymaya çalışıyorum.
Sabahları mı koşuyorsunuz genelde? Genellikle sabahları koşuyorum. Çünkü işte akşamları ya bir iş oluyor, bir şey oluyor. Sabahları biraz erken kalkarım. Saat işte 5 gibi, 5:20 gibi kalkarım. Ondan sonra bir saatlik koşuyor, bir şey yaparım. Ya da evde yapacaksam işte spor bir şey yaparım. Ondan sonra devam ederim. Ama yani bugüne kadar iyi getirdiğimi düşünüyorum. Spor dışında başka hobi vesaire uğraş? Vallahi açıkçası şöyle, ben müzikle çok ilgileniyorum. Daha önceden daha çok ilgileniyordum ve şu anda benim hani belki ütopik gelir ama belki günün birinde amatör olarak daha fazla şarkı ya da belki profesyonel olarak bir şeyler yapmak istiyorum. Şarkı söylüyorum. Daha önce işte kısa bir zaman şan eğitimi aldım. İşte 3 sene kadar Türk Sanat Müziği üzerine bir cemiyete gittim. Orada korist, solist olarak görevler aldım. Müzikle çok ilgileniyorum. Fena da bir sesim olmadığını düşünüyorum. Etraftan da buna benzer yorumlar alıyorum açıkçası. Günün birinde neden olmasın? Belki hani bu işleri bırakabilirsem eğer bir şeyler yapmak istiyorum açıkçası. Kültürel faaliyetlere vakit ayrılabiliyor mu? Tiyatro, sinema, konser gidebiliyor musunuz? Ya konser çok değil, böyle senede 1-2 tane. Tiyatro uzun zaman sonra ilk defa geçen bir ay önce falan bir tiyatroya gittik. Üniversitedeyken çok takip ederdim açıkçası. İşte film ekimini, tiyatro festivalini, işte şeyleri falan çok takip ederdim. Bienal takip ederdim. Ondan sonra o Bienal'in bütün binalarına girip çıkmaya çalışırdım falan. Öğrenciyken bunu çok rahat yapıyorsunuz ama şimdi bir iş hayatınız var, bir ev hayatınız var, işte 2 çocuk var zaten. Bunların hepsi bir sorumluluk. Hepsine bir zaman ayırmanız gerekiyor. Çok kolay bir şey değil açıkçası. Çocuklarla ilgili bir soru soracağım ama ondan önce şunu atlamadan konuşmak istiyorum. Pandemi ve dijital platformlar birazcık bunları etkiledi sanırım. Kültürel faaliyetlere gitmeye. Evet. Pandemide bizim bu sektörümüz çok çalıştı. Evet. İç hava kalitesini Evet. ve sağlıklı ortamlar yaratmak için. Peki sonrasında bu çalışma ne oldu? Devam etti mi? Tasarımlarda bir değişiklik oldu mu veya talep edildi mi? Yani şimdi bizim kendimizin bir böyle Ar-Ge departmanıyla bir geliştirdiğimiz bir ürün vardı açıkçası. Oksidasyon üzerine çalışan bir kimyasal reaksiyon, bir tepkime üzerine çalışan bir cihaz geliştirdik. Bu geliştirdiğimiz cihazı da birçok projede kullandık. Hala da daha önce kullandığımız projelerin devamları olan projelerde talep ediyorlar açıkçası. Çünkü çok da işe yarayan bir ürün açıkçası. Bununla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Ha derseniz ki eskisi kadar revaçta mı? Hayır değil. Çünkü biz ülke olarak bu tarz şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Bir şeyimiz var. Balık hafızalıyız. Dünyada peki değişti mi? Yani iklimlenme sektörüne baktığınız zaman dünyadaki diğer ülkelerdeki tasarımlarda yeni bir pandemi yaşarsak buna uygun tasarımlar, buna uygun cihazlar üretelim diye bir şey oldu mu? Fas'tan örnek verebilirim. Fas'ta gelen projelerde daha fazla taze havayı içeri almak üzerine yapılan çalışmalar var. Bu biraz ülkenin de bununla ilgili nasıl bir tepki verdiğiyle ilgili bir konu. Muhtemelen Avrupa'da da buna benzer çalışmalar vardır ama benim bilgim de değil. 2 çocuğum var dediniz. Evet. Siz gençsiniz, onlar da küçüktür büyük ihtimalle. Kaç Biri yaşlarında? 11 yaşında, biri 4,5 yaşında. Babanız 3 kişiyi sektöre kazandırdı. Sizin böyle bir idealiniz var mı? Vallahi açıkçası onlar nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar isterim. Hani şöyle bir şeyim yoktur ya, benim oğlum benim bıraktığım yerden devam edecek. Yok, öyle bir şeyim yok. Nasıl huzur bulacaksa, nasıl mutlu olacaksa öyle devam etsin. Bizim ekolde öyle bir şey var, evet. Yani biz çocuklarımızın işte mühendis, doktor, öğretmen veya işte başka bir branş değil, mutlu olsunlar. Evet. Yeter ki biz çok mu hırpalandık acaba zamanında? Ya olabilir. Yani şöyle bir şey var. Belki ben kendi üniversite hayatımdan işte beni yol çok yordu mesela. Hani 3 saat git 3 saat gel, bitmeyen bir trafik çilesi ve onun böyle bir hayat yaşamasını istemem. Dolayısıyla belki onların bu kadar işte zor bir hayat yaşamasın diye biz kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Belki de hayatı onlar için bu sefer zorlaştırmış da oluyoruz. Bunu zaman gösterecek ama. Bugünkü çekimden sonra bir akşam yemeğine gidecek olsanız beraber götüreceğiniz 3 kişi kim olur? Valla yani eğer 3 kişi çok açıkçası birbirimizi görmüyoruz. Yani Dolayısıyla farklı branşlar olabilir. Hani şey için söylüyorum ben. Öncelikle hani muhtemelen Ortakları. 3 kişi gideriz büyük ihtimalle önce bir yemeğe. Ama yok hani daha böyle ütopik bir şeyse bunun şeyi, mesela şeyi çok isterim ben. Dünya kaderi baktığınızda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şeyde yazılmıştır. Yalta Konferansı'nda yazılmıştır. İşte Roosevelt
Churchill ve işte Stalin'in beraber oturup da Yalta Konferansı'nda dünyayı paylaştıkları, ki ondan sonra mesela İsrail Yahudiler Filistin'e taşımışlardır. İşte başka bir sürü şey yaşanmıştır. O yemekte olmak isterim ya. Tam olarak ne kafası vardı orada da. Evet, yani hani o dünyayı paylaşırken hani nasıl bir hırsla bunu yaptınız? Orada yer almak isterdim. Hani onlar 3 kişilerdi ve ben 4. olarak yer almak isterdim açıkçası. Hı. Hayatınızda takip ettiğiniz veya kullandığınız 5 marka. 5 marka. Çok böyle marka takıntısı olan bir adam değilimdir. Yani hani böyle... Şeyden dolayı olabilir. Mesela koşuyorsunuz ya, koşuda belki ayakkabı veya şort. Ayakkabıda yani bilmiyorum, marka verebiliyor muyum bilmiyorum ama. Reklama girebiliriz. Ya o öyle mi? Tamam. Yani koşu için işte üretilmiş ayakkabılar var. Bunlardan mesela Adidas'la ben şu anda koşuyorum. Kimi ayakkabılar var, pek de bir işe yaramıyor açıkçası. Öyle olduğu söyleniyor ama ya da bana uygun değil. Herkesin fizyolojisi farklı. Bana uymuyor açıkçası. Mesela aklıma gelen mesela marka, ki geçen 2 gün önce buna benzer bir şey açıkçası yaşadım. Mesela Apple'ı bırakamıyorum. Neden? Çünkü oradaki WhatsApp konuşmaları çok önemli. Onun WhatsApp'ını işte bir Android telefona taşıyamıyorsunuz. Bütün hepsini orada bırakmanız lazım, geride bırakmanız lazım. O mümkün değil. Dolayısıyla ben Apple'ın bütün serisini birebir her bir modelini almıyorum. Tabii ki böyle bir şey, öyle bir güncelleme gerektikçe. Ama güncelleme gerektikçe gidip yine Apple'ın iPhone'un bilmem ne serisini almak zorunda kalıyorum. Bu da bir bağımlılık yaratıyor. Adamlar çok güzel bug'ını bulmuşlar bu işin. Yani ben ayrılamıyorum markadan. İstesem de olmuyor açıkçası. Buna benzer öyle lüks takıntım yoktur. Sevmem de çok fazla. Ama mesela Hyundai'nin gelişim şekli bana çok mantıklı geliyor. Şu anda ürünlerini gayet iyi noktalara getirdiler. Kaliteli getirdiler. Kaliteli ürünü iyi bir fiyata sunabiliyorlar. Bu güzel bir çalışma şekli. Çok lüks o algısı yaratıyor mu? Hayır, yaratmıyor. Ama gayet kullanılabilir, makul bir araç üretiyorlar. Bir şeyi yanlış yapıp iyi ki yanlış yapmışım dediğiniz bir şey oldu mu? İnsan hayatında bir sürü hatası vardır aslında. Yani ben hata hiç yapmadım diyen büyük ihtimal yalan söylüyordur. Muhtemelen çok olmuştur ama şu çok büyük bir hataydı benim diyebileceğim gerçekten bir şeyim yok. Çünkü böyle çok sağlam adım atmaya çalışırım. Bir adım atmadan önce defalarca düşünürüm, sorarım. Asla fikir almaktan gocunmam. Kendim karar almaktan çekinmem ama başka bir kafadaki fikri de dinlemek isterim. Ona göre yol alırım. Onun için çok büyük hatalar yapmamışımdır herhalde hayatımda ya. İşle ilgili, Termofan'la ilgili bir soru olacak. Personel seçimi, insan kaynağı seçerken tabii ki mesleki eğitim, tecrübe, yabancı, bunlar aradığınız şeyler. Ama bunun dışında özellikle Termofan'da çalışan veya çalışmak isteyen kişilerde beklentiniz nedir? Şimdi kendi işe başlayış zamanımı hatırlıyorum. Dolayısıyla tabii ki herkesten aynı şeyi bekleyemezsiniz. Yani çünkü herkesin kendine ait bir kişiliği, bir ruhu, bir şeyi var. Ve herkes aynı eforu sarf etmek zorunda da değil. Ama insanlardan özveriyle çalışmasını beklerim açıkçası. Yani işte bu benim vazifem değil, bunu ben yapmam. Ülkemizde bence en büyük konulardan biri kurumsallaşmadır. Ülkemizde de çok az sayıda kurumsal firma diyebileceğimiz kurumsal firma var. Birçoğu da sadece işte formların, dokümanların havada uçuştuğu ama aslında hiçbir şey yaramayan boş firmalardır. Yapılar, sistemler tamamen aslında çöptür. Dolayısıyla öyle yapıların içerisinde kaybolmuş bir firmadansa ya bu evet benim işim olmayabilir ama firmanın şu anda buna ihtiyacı var. Bunu bugün ben yapmalıyım diyebilecek çalışan gerçekten doğru çalışandır bence. Çünkü bizim ülkemizdeki çalışma sistemi genellikle KOBİ'ler üzerinden yürür. KOBİ'lerde de işte bilmem neyin departmanı, onun müdürü, onun şefin bilmem nesi, bunu kurgulayıp da böyle bir hiyerarşi içerisinde oturtmak çok mümkün değil açıkçası. Genç bir mühendis üniversiteyi bitirip yanınıza gelse, sizde çalışmak üzere değil, genel olarak ne tavsiye edersiniz? Ben önce tavsiye ederim. Bir kere iş hayatına başlamadan önce kendini geliştirebileceğin kadar geliştir. Bu dil olabilir, bu sosyal hayat olabilir, bu bir edinilebilecek bir bilgi olabilir, işte çizim programı ya da başka bir şey. Senin hayatında ne yapmanla ilgili olduğunu düşündüğün, ne gerekiyorsa onları yap, bitir, ondan sonra bu hayata başla. Çünkü bir daha buna fırsatın olmayacak. Çünkü iş hayatı kapitalist dünya ve senden en maksimumunu almak için uğraşacak. Böyle bir şey zaten olmuyorsa da zaten orada çalışma. Orası da sana zaten bir şey katmıyor demektir. Öyle olduğunu düşündüğünüzde de bir kere
bence artık bir şey olmaktan çıktı. İngilizce zaten her türlü koşulda olması gereken bir dil. Ve bunu akıcı şekilde konuşuyor olmanız lazım. Onun haricinde bir başka bir dili de yanına ekleyebiliyorsanız ne âlâ, çok süper bir şey olur. Onun haricinde şu anda gördüğüm gençlerde en büyük eksiklerden biri şey yok. Hani sosyal hayatla ilgili çok büyük eksik var. Yani bir yardımseverlik, birileri için gönüllü olarak çalışmak, bu tarz şeylerde çok eksikleri var. Bunu bence geliştirebilirler belki de. Emekli olmayı düşünüyor musunuz? Bir emeklilik hayaliniz var mı? Valla emeklilik hayallerim var çok. Belki çok gencim ama çok yoğun çalıştığım için belki de her sabah ben onun motivasyonuyla kalkıyorum açıkçası. Bir gün gelecek. Bir gün daha yaklaştık o güne diye. Yani belki çok uzak bir zamanda olacak ama bir gün olacak. Emeklilik hayallerimde çok, bunun işte büyük bir kısmını müzik oluşturuyor. Günün birinde inşallah bunu gerçekleştirebilirim. Spor oluşturuyor. Daha düzenli olarak spor yapmak istiyorum. Günün saat 5'inde değil de saat 10 ile 12 arası mesela yapmak isterim. Kültürel faaliyetleri arttırmak isterim hayatımdaki. Kitap okumayı çok isterim. Üniversite hayatımda daha öncesinde çok iyi kitap okuyan bir adamdım. Hala da okumaya çalışıyorum bir yandan. İşte boş bir zaman bulduğumda açıp okuyorum. Bunları tekrar sürdürmek isterim. Tekrar o hani Bienal takip eden Emre'ye dönmek isterim. Bunun için ama zaman lazım. İş yerinde bir sürü tabii stres, sıkıntı, sorunlarla karşılaşıyorsunuz gün içerisinde. Böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman sizi tekrardan motive eden ne oluyor? Yani bir şey motive edebiliyor mu size? Yoksa o sıkıntı işte akşam eve gidiyorsunuz, ertesi gün devam ediyor mu? Ya ben bunu çok eve yansıtmamaya çalışıyorum. Bazen bu ister istemez o işin stresinin boyutuna bağlı olarak değişebiliyor tabii ki. Kendi içinde mutlu bir adamım ben. Yani yüzü gülen bir adamım. Dolayısıyla bir yandan da sabır sebat bende önemli bir konudur. Önemli bir olgudur. Bunun da peşine giderim. Bir şey başımıza geldiyse bunun sadece benim belki hatamdan veya başka bir şeyden dolayı olduğunu ama bunu çözebileceğini, bunu kendime de içimde yatsımaya çalışırım açıkçası. Öyle çok azdır benim yüzümün gülmediği, böyle hani şey olmayan, böyle insanlarla sohbetimin azaldığı zamanlar çok azdır açıkçası. Az önce konuşurken şeyden bahsettiniz. Yani bir şey çalışıyorsa çok kurcalama. Evet. Benim de söylediğim bir şey var. İşleyen bir sistemin dinamikleriyle oynamak risktir. Evet. Şirketler tabii ki şimdi siz Türkiye iklimlenme sektörünün ortalamasının üstünde bir firmasınız. Üretim alanı, iş hacmi olarak. Şirketlerin büyüklüğü neyle sizce ölçülüyor? Ciro mu, hacim mi, çalışan mı, karlılık mı? Buradan da şunu soracağım ben. Az önce yine konuştuğumuz konu. Bir dönem beraber aynı masada oturduğunuz STK'lar, pek çok firma şu anda aramızda yok. Evet. Onlar büyük firmalar. Evet. Şirketlerin büyümesi belli bir noktaya kadar olmalı mı yoksa sürekli büyüme devam etmeli mi? Bu ikinci kısmı yanıtlayayım önce. Her bir firmanın bir doğal sınırı var aslında. Ve bu doğal sınıra ulaştığını firmanın kendisini gözlemleyebiliyor olması lazım. Yani evet, bundan daha fazlasını biz yapamayız. Bu bizim kaldırabileceğimizin üzerinde bir yük. Bunun eğer ayrımını yapabiliyorsa firma, o firma uzun yıllar hayata taşa takılmadan devam ettirir. Ama bu eğer hırslarını yeniliyorlarsa, yani çünkü her gün karşınıza belli fırsatlar çıkıyor ve bu fırsatlardan yararlanıp yararlanmamak sizin elinizde. Siz kendinizi tanımıyorsanız ve neler yapıp nelerin altından kalkabileceğinizi bilmiyorsanız günün birinde çok büyük problemlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bizim ülkemizdeki firmaların birçoğunda böyle bir problem var. Biraz fazla hırslıyız. Çabuk para kazanmanın da peşindeyiz açıkçası. Şeyle alakalı birinci soruda şirketlerin büyüklüğü, ciro, karlılık. Orada şöyle bir şey var. Şirketlerin büyüklüğünü açıkçası müşteri memnuniyeti de belirler. Ama burada müşteri memnuniyetinden kastım şu değil. Ya bir tane iş sattınız, evet, ve bu çok güzel oldu, hadi süper. Bir ölçek değil. Belki o iş çok denk geldi ve bu adamla siz bu işi kotarabildiniz. Ama bu adamla siz 4. 5. işi yapabildiniz mi? Yani bu adam hani sizden 4. 5. işi aldığında da hala bu memnuniyeti sağlayabiliyor musunuz? O önemli ve burada bunu sağlayabilen firmalar büyük firmalar. Bu global ölçekte düşündüğünüzde de birçok firmanın da yapamadığı bir şey. İlla işte milyar dolarlık cirosu olan firmaların tamamı bunu sağlıyor diye bir şey söyleyemezsiniz. Birebir biliyorum. Çok fazla mesela işte atıyorum 10 hafta teslim süresi deyip de ya kusura bakmayın bizim fabrikada şöyle bir şey oldu, 18 haftaya çıkardık kusura bakmayın deyip telefonu kapatan bir sürü global firma da var. Hani öyle olduğunda o firmanın avukat sayısı sizin firmanızdaki çalışan sayısı kadarsa siz ona bir mahkeme de açamıyorsunuz. Aranızdaki imzaladığınız sözleşmeye baksanız bile. Günün
günün sonunda ne oluyor? Bir şekilde sulh yoluna gitmeye çalışıyorsunuz. Ha, bu firmanın büyüklüğünü gösterir mi? Bence göstermez. Bence aciziyetini gösterir. Ama işin sonuna baktığınızda o firma işte çok büyük, milyar dolarlık bir ciro yaptığı için bir sonraki olan ihalede muhtemelen davet alır ve o işi de almak için sonuna kadar çabalar. Yani kimse de demez ki ya bir öncekinde sen zaten elini yüzüne bulaştırdın. Burada ne işin var demez. Onlar da zaten şey yapmazlar. Hani yüzü kızarmaz, zaten oraya gelirler ve onu satmaya çalışırlar. Yani alan razı, satan razı bir noktaya gelir. Konu çözülemez bir noktaya gider. Hı hı. Çok böyle tuhaf, sıra dışı bir sipariş aldınız mı veya öyle bir müşteriniz değişik bir cihaz sizden talep etti mi? Çok tuhaf bir sipariş zamanında profesyonel olarak çalışırken almıştım. Normalde bizim sektörümüzde teklifi verirsiniz. Bu teklif bir değerlendirilir. Siz de dönerler. Eğer sizden almak isterlerse sizden belki yeni bir iskonto isterler. İşte ticari şartları değiştirmenizi isterler. Bir noktaya ya işte ortak bir sulha varırsınız. Biz teklifi gönderdik. Bir yarım saat geçti, onayladılar, gönderdiler. Yani hani Kesin bir pislik var. ya kesin terslik var bu işte. Yani ya bu firma bizi bir şekilde başka bir noktaya sürükleyecek bu işin sonu. Hani ya hiç bakmadılar. Çünkü tamamen terzi usul ürettiğiniz bir üründe bunun harfiyen doğru olması ihtimali yok. Yani bunun karşılıklı oturup evet bu debi doğru, bu ölçü doğru, yön doğru, işte ne bileyim filtre sayısı doğru. Bunlara bakmanız lazım. Bu kadar kısa zamanda bunu bakmış olamazsınız. Yarım saat içerisinde nasıl onayladın bunu? Ben bunu sorguladım. Telefonda adam gayet mantıklı konuşuyor. Bakmış gayet. Ya diyorum ki hani bir şey var. O zaman bana bir firma bilgilerinizi verseniz. Firma doğru bir firma, çalışan bir firma. Ben adamı ikna olmadım telefonda. Adamın yanına gittim. Aslında çok da büyük bir sipariş değil, böyle 15-20 milyonluk bir şey ama yani bir şey rahatsız ediyor beni. Bu kadar çabuk olmaması lazım. Yani bunca zamandır çalışıyoruz. Hiç böyle olmadı yani. Hani hatırlıyorum ben 4-5 defa bu adamı sordum. Adam artık rahatsız olmaya da başladı. Yani sipariş ediyorum, siparişimdir diyor. Yani ve öyle bir sipariş almıştım. Çok değişik bir konuydu benim için. Hiç hayır dediğiniz bir şey olur mu, reddettiğiniz sipariş? Teklif ya da. Valla yani bilmiyorum, burada söylemeli miyim? Profesyonel olarak çalışırken çok da büyük bir inşaat firmasıyla çalışıyorduk. Çok da büyük projeler alıyorduk o zaman, yani böyle 1 milyon euro, 500 bin euro, 300 bin euro, artık hani üretim dolmuş taşmış durumdaydı. Çok da güzel işlerdi bu arada, yani böyle karlı da işlerdi, parası gayet sağlamdı. Bir yerden sonra artık buna dur dememiz gerekiyordu çünkü bir sonraki işi de aldık biz. O zamanki patronum rahmetli, beraber gittik. Bu işi biz böyle teşekkür ettik. Yani biz bunu aldık ama yani bunu artık yapamayacağız galiba diye. O benim mesela geri verdiğim en büyük işti. Şimdi tercih sorularımıza geçiyoruz Emre Bey. Evet. Marka mı, fiyat mı? Bence fiyat ya. Fiyat. Yeni müşteri mi, eski müşteri mi? Eski müşteri. Ofisten yönetmek mi, sahada olmak mı? Sahada olmak. Satış günü mü, tahsilat günü mü? Ya işin finans tarafına baktığım için tahsilat günü çok daha mantıklı. Hızlı karar mı, detaylı analiz mi? İşin şeyine, efsafına göre değişir ama bence düşünerek karar vermek çok daha mantıklı. Teklif ver bekleme, arada dürt baskı yapma. Arada kendini hatırlatsan iyi olur. Risk almak mı, temkinli gitmek mi? Temkinli gitmek. Yani çok öyle bende salatalık var diyene koşmamak lazım. Ciro mu, karlılık mı? Karlılık. Fuara katılmak mı, birebir müşteri ziyareti mi? Birebir müşteri ziyareti daha doğru. 10 kısa toplantı mı bir gün içerisinde, bir uzun toplantı mı? 10 kısa toplantı bence. Müşteri kaybı mı, kar kaybı mı? Kar kaybı. Usta çalışan mı, genç yetenek mi? Usta çalışan daha doğru. Her şeyi bilmek mi, her şeyi sorabilmek mi? Her şeyi sorabilmek. Her şeyi bilme ihtimaliniz zaten yok. Şu anda benim yerimde olsanız kendinize hangi soruyu sorarsınız ve cevabı ne olur? Düşünün, biraz acelemiz yok. Zor oldu gerçekten. Yani kendime ne sorarım? Hayattan ne bekliyorsun? Bunun sonu nereye varacak? Bunu sormak isterim. Bu zaman zaman bu soruya verdiğim cevaplar değişir. Ya yarın acaba bitse mi bu konu? Hani bazen bu noktaya da gelir. Yo, gayet iyiyiz ya, neden, modumuz güzel, hani devam edelim. Çoğunlukla da böyledir. Ama hayattan beklediğim şey aslında huzur, mutluluk. Çok satış, çok para, çok böyle hani işlerin içerisinde cebelleşme. Bu çok tatmin edici bir şey değil benim için. Kimisi çok böyle işkoliktir. Yani 70'ine 80'ine gelmiş artık, hani hala çalışmaktan, didinmekten. Bu kişiye göre değişir. Onun için doğrusu böylese tabii ki bu doğrudur onun için ama
Ben böyle bir hayat istemem açıkçası. Çünkü hepimize hayat bir tane veriliyor. Bu hayatı doğru değerlendiriyor olmamız lazım. Huzur dediğiniz bir soruyu atlamışım ben. O soruyu ben sormak istiyorum. Bir hafta tatil mi, bir yıl huzur mu? Bir yıl huzur diye bir seçenek çok fazla bende yok. Hani dolayısıyla bir hafta tatil en azından ben alayım, hiç değilse yolumuza bakalım. Çünkü şöyle bir şey var. Devamlı telefon çalıyor, devamlı telefon trafiği var. İşte mailler, bilmemler, WhatsApp yazışmaları. Ki şöyle de bir şey var. İşte Özbekistan 2 saat önce başlıyor bizden. Fas 2 saat sonra bitiriyor. Dolayısıyla hani bizim telefonumuz işte önce çalmaya başlar, sonra biter. Dolayısıyla gün bizde çok daha uzundur olması gerekenden. Öyle baktığınızda da normal bir zamanda uzun yıllardır gidip tatil yapmadım. Ki haftaya ben izindeyim deyip de ki telefonu kapatmak gibi zaten öyle bir lüksüm hiçbir zaman olmadı. Onu yapmadım çünkü zaten bir yerden sonra eziyete geliyor. Dolayısıyla o ne? Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, ikisinden birini. Birini aileyle geçiririm, diğerini işte ise bir tatil yapmak için değerlendiririm. O bir haftayı en azından böyle kafayı boşaltmak için kullanmaya çalışırım. O bir hafta tatil benim için önemlidir. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir konu şeydi. Vakit ayırdınız. Çok bize. güzeldi. Hıvak Play'in bugünkü konu Termofan Genel Müdürü Emre Kandemir oldu. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.